Birçok insan o veya bu şekilde sosyal medyayı kullanmaktadır. Sosyal medya günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı ve günlük hayatın bir parçası haline gelen bir kavram haline geldi. Sosyal medya uygulamaları insanların birbirleriyle etkileşim kurmasını, haberleri takip etmesini, içerikler paylaşmasını ve dijital dünyada var olmalarını sağlayan araçlar. Bu platformlardan bazıları her yıl milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor ve popülerliğini sürdürüyor. Bu kullanım kendi başına zararlı olmamasına ve sosyal medyanın bazen faydalı olmasına karşın sosyal medyanın stres, anksiyete, yalnızlık ve depresyon da dahil olmak üzere birçok sorun ve tehlike ile ilişkilendirildiğinin de farkında olmak önemlidir. Bu belgeselde sizlere sosyal medya bağımlılığı ve insanların sosyal medyaya olan bakış açısı hakkında konuşacağız. Videonun ilerleyen kısımlarında da bu konu üzerine yaptığımız bazı röportajları izleyeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle gelin birlikte biraz somut verileri inceleyelim. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları aylık aktif kullanıcı sayılarına göre şöyle sıralanıyor. 1. Facebook 2.9 milyar aktif kullanıcı. 2. YouTube 2.5 milyar aktif kullanıcı. 3. WhatsApp 2 milyar aktif kullanıcı. 4. Instagram 2 milyar aktif kullanıcı ve 5 numarada WeChat 1.3 milyar aktif kullanıcı. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları %93.2 ile WhatsApp, %92.5 ile Instagram ve %78.1 ile Facebook oldu. İnsanların Facebook'ta geçirdiği süre aylık 12.6 saat. Türkiye'de tamı tamına 34 milyon kullanıcısı var. İnsanların YouTube'da geçirdiği süre aylık 18,5 saat. YouTube'un 2022'nin başlarında Türkiye'de 57.4 milyon kullanıcısı vardı. Bu sayı Türkiye'nin toplam nüfusunun neredeyse %67'sine eşdeğer. İnsanların Instagram'da geçirdiği süre aylık 20.2 saat. Instagram yılın başında Türkiye'de 52,5 milyon kullanıcıya sahipti. Bu rakam ise toplam nüfusun %61'ine eşdeğer. Bu aralar gündemden hiç düşmeyen TikTok'ta ise durum şöyle. İnsanların aylık geçirdiği süre 18.8 saat. VR Social 2022 Türkiye raporuna göre 2022 başlarında Türkiye'de 18 yaş ve üzeri 26,5 milyon TikTok kullanıcısı var. Bakalım bizler sosyal medyayı nedenli çok kullanıyoruz? Karşınızda sosyal medya hakkında yaptığımız bazı röportajlardan kesitler. Merhabalar öncelikle. Merhabalar. Adınız nedir? Kaan. Bugün sosyal medya hakkında size bir ufak sorularım olacak. Tabii. Öncelikle sosyal medya kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorum. Hangi uygulamaları kullanıyorsunuz en çok? Daha çok Instagram, YouTube. Instagram, YouTube. Ara sıra Peki TikTok. onların haricinde kullandığınız TikTok, WhatsApp var mı? Ya WhatsApp'ı evet genel olarak kullanıyorum gün içinde. Onun dışında TikTok pek kullanmıyorum. Peki sosyal medyanın günde kaç saatinizi aldığını biliyor musunuz? Tahmini yani genelde Instagram'da ara sıra bakıyorum da 1 saat ortalama yani. Size yarın sosyal medyayı silin desek yapabilir misiniz bunu? Vallahi farklılık olacaksa denerim yani. Anladım. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması sizce nedir? Yani Instagram gibi. Birinci sırada şu anda dünyada Facebook. Dayı. Türkiye'de hangisidir sizce? WhatsApp. Aynen, doğru bildiniz. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. En çok hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? Instagram ve TikTok. Peki sosyal medya günde kaç saatinizi alıyor ortalama? Ya bayağı alıyor. 5-6 saatimi alıyor. 5-6. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması nedir? TikTok diyorum ben. Dünyada birinci sırada Facebook var. Facebook mu? Aynen O öyle, biraz Facebook. yaşlı işi oldu ama. Peki Türkiye'de hangisidir en çok kullanılan? Türkiye'de Aynen. Twitter. Türkiye'de Ya da de Facebook. WhatsApp. Türkiye'de aynen. WhatsApp en çok Türkiye'de. Adınız nedir? Samet. Çağatay. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Evet, günümüzde her gibi kullanıyoruz. Evet. Siz kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Hangilerini kullanıyorsunuz en çok telefonda? TikTok, Instagram. Siz hangilerini kullanıyorsunuz? İş gereği WhatsApp. İş gereği WhatsApp. Genelde WhatsApp ve Instagram yani. Peki TikTok, YouTube kullanıyor musunuz? Onlara fazla girmiyorum. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması nedir sizce? Ufak bir tahmin. Instagram, Güzel tahmin ettin. Dünyada en çok Facebook. Facebook. Hiç Aynen aklıma öyle. gelmezdi. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulaması nedir? Türkiye. Instagram'la bence WhatsApp.
WhatsApp doğru bildin. WhatsApp birinci sırada Türkiye'de kullanımda. Aynen. TikTok kaçıncı sıradadır sence? İlk 5'tedir ama bence 5 ya da Aynen 4'tür. ilk 5'te, ilk 3'te yok ama. TikTok'ta o şekilde. 4 ya da 5'tedir. Aynen öyle. Öyle. Sosyal medya kullanıyor musun? Evet. En çok hangi uygulamayı kullanıyorsun? Instagram ve TikTok. Instagram ve TikTok. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması nedir? TikTok ve Instagram bence. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook. Türkiye'de hangisidir? Türkiye'de Instagram'dır bence. Türkiye'de Instagram diyorsun. Türkiye'de de WhatsApp. Günde ne kadar saatini ayırıyorsun sosyal medyaya? Yani okul dışı hep kullanıyorum. Okul dışı hep kullanıyorsun. Var mı bir saat tahminin? Yani 2, 3, 5, 8 falan herhalde 8 yani. saat sosyal medya. Evet. Çok değil mi? Bence bana göre değil. Peki sosyal medyayı yarın bırak desem bırakabilir misin? Hayır. Senin için o kadar önemli mi hayatında? Yani önemli ama hani derslerimle de tabii ki de ilgileniyorum. Gördüğünüz gibi sosyal medya kullanımı bu şekildeydi. Peki siz günde kaç saatinizi sosyal medyada geçiriyorsunuz ve en çok hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? Aşağıda yorumlar kısmında bana belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videonun sonunda yine yapmış olduğumuz röportajlardan birkaç kesit olacak. Videoyu sonuna kadar izleyerek oldukça ilginç diyaloglara da erişebilirsiniz. Sosyal medyanın zararları. Sosyal medya kullanımı insanların duygusal refahı, mental ve fiziksel sağlıklarına ve hayatlarının birçok alanına yönelik birçok sorunla ilişkilendirilmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar sosyal medya kullanımının şu tür sorunlara sebep olduğunu göstermektedir. Anksiyete, stres, duygusal tükenmişlik, depresyon, kıskançlık, düşük özgüven, düşük uyku kalitesi, sağlık problemleri, okul gibi önemli sorumluluklarla çatışma ve bu şekilde öğrencilerin notlarını etkileme, kullanıcıların yanlış bilgiye maruz kalması, kişisel veri gizliliğinin ihlali ve siyasi kutuplaşma ve siber zorbalık. Bu sorunlar Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve Snapchat gibi birçok farklı sosyal medya platformu kullanıcısında tespit edilmiştir. Değinmem gereken bir diğer nokta ise bu sorunların bazıları sadece sosyal medya kullanımı ile kısıtlı değildir. Genel bağlamda internet kullanımı ile ilişkilendirilmektedir. Ancak sorunların birçoğu sosyal medya ile ilgilidir ve bir kısmı neredeyse tamamen sosyal medyaya özgü davranışlarla ilişkilendirilmektedir. Bu ilişkilendirilmenin bir örneği selfie çekmenin olumsuz etkileridir. Selfie çekmenin insanların sosyal hassasiyetlerini artırdığı ve kişilerin özgüvenlerini düşürdüğü bilinmektedir. İlk olarak önceki bölümde de belirtildiği gibi konu hakkında yapılan araştırmaların büyük bir kısmı korelasyoneldir. Yani denekler sosyal medyayı ifade edilen sorunları yaşadıkları dönemlerde kullanmıştır. Sosyal medya kullanımı ve sorunların baş göstermesinin bu şekilde denk gelmesi ikisi arasında nedensel bir ilişki bulunduğunu, yani birinin bir diğerine sebep olduğu anlamına gelmeyebilir. Hatta böyle bir nedensel ilişki varsa bile doğrultusu daima net değildir. Yani artmış bir sosyal medya kullanımının mı bu sorunlara sebep olduğu, yoksa bu sorunların mı sosyal medya kullanımını arttırdığı veya ikisinin de birbirini besliyor olup olmadığı bilinememektedir. Bu ilişkilendirme alanında yapılan çalışmalardan birinde depresyon ve sosyal medya konusunda şu sözlere yer verilmiştir. Depresyondaki bireyler daha fazla sosyal medya kullanma eğiliminde olabilir. Örneğin özdeğer duygusu azalmış depresif bireyler doğrulanma ihtiyacını sosyal medya tabanlı etkileşimlerle karşılamaya çalışabilir. Bunun bir sonucu olarak da bireyler internet kullanımlarına yönelik bir suçluluk hissi ve saplantı derecesinde takılma hissedebilir, düşük öz denetim ve olumsuz özdeğer hisleri sebebiyle döngüye devam edebilirler. Sosyal medyanın sağladığı yüksek erişilebilirlik ve kontrollü bir ortamda sosyalleşme özelliği nedeniyle depresyon ve anhedoni yaşayan bireyler yüz yüze etkileşimler yerine sosyal medya etkileşimlerini daha fazla tercih edebilir. Ayrıca sosyal medyayı daha fazla kullanan bireyler ilerleyen vadede daha ciddi depresyonlar yaşıyor olabilir. Çok sayıda çalışma sosyal medya kullanımını öznel ruh hali, mutluluk duygusu ve yaşam memnuniyetindeki düşüşlerle ilişkilendirmektedir. Örneğin aktif iletişim yerine sosyal medya içeriklerinin pasif şekilde tüketilmesi, sosyal sermayemiz ile yaptığımız bağ ve köprü kurma işlemlerinde azalma ile ilişkilendirilmektedir. Bunun bir açıklaması, sosyal medyada akranların son derece idealize edilmiş temsillerine maruz kalmanın kıskançlık duygularını ve başkalarının daha mutlu veya daha başarılı hayatlar sürdüğüne dair çarpıtılmış inanca sebep olması olabilir. Bunun da sonucu olarak bu kıskançlık duygularının zamanla kendini aşağı görme hissine ve depresyona yol
yol açabileceği düşünülmektedir. Sosyal medyada pek anlamı olmayan faaliyetlerde bulunarak boşa harcanan zaman hissinin ruh halini olumsuz yönde etkilemesi de mümkündür. Buna ek olarak genç bireylerin internette özellikle de sosyal medyada geçirdikleri sürenin önemli ölçüde artması, bazı araştırmacıların internet bağımlılığının depresyonla yakından ilişkili ayrı bir psikiyatrik durum olarak tanınması çağrısında bulunulmasına yol açmıştır. Bütün bunlarla beraber sosyal medyaya daha fazla maruz kalmanın siber zorbalık riskini artırması ve bunun da depresyon duygularını arttırması mümkündür. Sosyal medyayı neden kullanmaya devam ediyoruz? Birçok insan zararlı olmasına rağmen çeşitli sebeplerle sosyal medya platformlarını kullanmaya devam etmektedir. Bu sebepler kişiden kişiye ve durumdan duruma farklılık göstermektedir. Sosyal medyanın kullanımına devam edilmesine yönelik dikkat çekici bir sebep, sosyal medyanın zararlı olduğunu farkında olmamaktır. Bunun da ötesinde belirli durumlarda insanlar sosyal medyanın zararlı olduğunu bilmelerine karşın bu zararlara gereken önemi vermemekte ve davranışlarını değiştirmemektedir. Ancak birçok insan sosyal medya konusunda psikolojik olarak şartlandırılmıştır. Kendileri için kötü olduğunu bildikleri ve bırakmak istedikleri halde kullanımlarına devam etmektedir. Örneğin bir araştırma insanların Facebook'u kendilerini kötü hissettirmesine rağmen iyi hissettirecek beklentisiyle kullanmaya devam ettiklerini göstermektedir. Buna ek olarak bazı diğer çalışmalar sosyal medya kullanımının özellikle sorun yarattığı ders çalışma veya araba sürme gibi bağlamlar da dahil olmak üzere sosyal medya kullanımının fırsatı kaçırma korkusu ile ilişkilendirildiğini bulgulamaktadır. Fırsatı kaçırma korkusu, özellikle ait olma hissine daha yüksek düzeyde ihtiyaç duyan bireylerde özellikle fazladır ve bu kimseler sosyal medya platformlarını diğer insanlardan daha sık kullanır. Dolayısıyla favori platformlarında popüler olmadıklarını hissettiklerinde daha fazla stres yaşarlar. İnsanların sosyal medya platformlarını kullanmak istemedikleri zamanlarda bile bu platformları kullanmalarına sebep olan çok sayıda durumsal faktör de bulunmaktadır. Örneğin bir kimsenin tüm arkadaşları bir sosyal medya platformunu kullanıyorsa bu kimse de arkadaşlarının neler yaptığını öğrenmek için bu platformu kullanmak isteyebilir. Sosyal medyanın yüksek erişilebilirliği de benzer bir durumsal faktör oluşturmaktadır. Örneğin bir kimse telefonunu her açtığında bir sosyal medya platformunun ikonunu görüyorsa bu platformu denemek isteyebilir. Genel bağlamda yaklaşıldığında insanların sosyal medyayı kullanmak istemeleri için birçok sebep karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca insanların sosyal medyayı kullanma şekilleri de bu insanları tehlikelere karşı daha açık hale getirebilir. Örneğin sosyal medya platformlarında kendi gerçek benliğini sergilemeyen, çevrim içi mecrada kendini yeniden yaratmaya çabalayan kimseler sosyal medya kullanımlarında yalnızlık gibi daha çok sorunla karşılaşmaktadır. Benzer bir şekilde bir araştırma sosyal medyanın pasif kullanımının, yani başkaları tarafından üretilen içeriğin tüketilmesi, aktif kullanımına, yani diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunulması kıyasla zihinsel sağlık sorunlarıyla daha güçlü bir şekilde ilişkilendirildiğini göstermiştir. Bu ilişkilendirilme de sosyal medyanın pasif kullanımının diğer bazı sorunlar arasında sosyal karşılaştırmaları ve kıskançlığı daha çok tetikleme eğiliminde olmasıyla açıklanmaktadır. Bazı durumlarda sosyal medyanın sizi olumsuz yönde etkilediği barizdir. Örneğin sosyal medya kullanımınız sizi mutsuz hissettiriyorsa olumsuz etki açıktır. Olumsuz etkinin bu kadar açık olmadığı durumlarda da sosyal medya kullanımınız ve sosyal medyanın sizi nasıl etkilediği konusunda biraz düşünerek bunun farkına varabilirsiniz. Sosyal medyanın tehlikelerinden nasıl kaçınırsınız? Sosyal medya kullanımınızı azaltın veya tamamen bırakın. Bunu başarmak için yazılım tabanlı tekniklerle erişiminizi kısıtlayabilir, elektronik aygıtlarınızda sosyal medya uygulamalarının görünürlüğünü azaltabilirsiniz. Sosyal medyayı olumlu yönde kullanmaya odaklanın. Örneğin sosyal medyayı pasif bir şekilde bilgi tüketmek yerine önemsediğiniz insanlarla iletişime geçmek için kullanabilirsiniz. Sosyal medyayı bırakma hedefleriniz başlangıçta küçük olabilir. Yani bu sürece sosyal medyayı tamamen bırakacağım gibi bir iddia ile başlamanız size ağır gelebilir ve herhangi bir ilerleme kaydedemeyebilirsiniz. Bunun yerine kısa süreliğine sosyal medyaya ayırdığınız zamanı kısıtlayabilir, böylelikle nihai hedefinizi kolaylaştırarak kendinizi motive edebilirsiniz. Buna ek olarak konuya ilişkin yapılan bazı araştırmalar sosyal medyaya verilen geçici bir aranın dahi uzun vadede sosyal medya kullanımında azalmalar sağladığını göstermektedir. Buna ek olarak yöntem seçiminiz sırasında bulunduğunuz durumu
kullanımı değerlendirmeniz, sosyal medyayı ne zaman, nasıl ve neden kullandığınızı, sizin için sorun oluşturan tarafının ne olduğunu tespit etmeniz faydalı olacaktır. Örneğin bu şekilde sosyal medya kullanımınızın gerçekten sosyal medya kullanmak istediğiniz için değil, basit bir alışkanlıktan ibaret olduğunu fark edebilirsiniz. Eğer durum buysa, sosyal medya kullanımınızı sıfıra indirmek sizin için en iyi çözüm olabilir. Belgeselimizin sonuna geldik. Şimdi sizi keyifli röportajlarla baş başa bırakıyorum. Size sosyal medya kullanıyor musunuz aktif olarak? Kullanıyorum evet. Günde kaç saat harcıyorsunuz sosyal medyaya? Tahmin yaparsanız. Yani 2-3 saat harcıyorumdur. En çok hangi sosyal medya uygulamasını kullanıyorsunuz peki? Instagram'dır muhtemelen. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması nedir? Facebook'tur ya. Facebook, doğru bildiniz o. Türkiye'de nedir sizce? Türkiye'de Facebook ya da WhatsApp olabilir. WhatsApp diye. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? Emir. Emir, memnun oldum. Adaşım sayılırsın. Sosyal medya kullanıyor musun? Kullanıyorum şu anda. En çok kullandığın sosyal medya uygulaması nedir? Instagram. Instagram. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması nedir? Tahminin. Instagram'dır. Dünyada en çok WhatsApp da kullanılan olabilir. Facebook. Facebook, aynen öyle. Dayılardan dolayı. Peki Türkiye'de en çok kullanılan nedir tahminin? Instagram'dır bence. Türkiye'de de birinci sırada WhatsApp var. WhatsApp. Sosyal medyayı bıraktın mı? Bırakmayı düşünüyor musun ilerleyen zamanlarda? Bıraktım abi daha önce. 3 ay bıraktım. Babamla iddiaya girmiştik aylık 300 lirasına. Bıraktım. 3 ay hiç telefonu bıraktım direkt. Teknoloji güzel. bıraktım. Ama hani iyi etki etti hayatıma ama 3 ay bittikten sonra direkt aldım abi elime telefonu. Hiç acımadım yani. Aldıktan sonra bir pişmanlık hissi yaşadın mı? Pişmanlık Tekrardan. hissi yaşamadım ama sorumluluklarımı vesaire aksatmaya başladım yine eskiden olduğu gibi. Hani yine kötü etkiler oldu üzerimde. 3 ay boyunca hayatın nasıldı sosyal medya yokken? Gayet güzeldi, yalan yok da yani şimdi notlarım falan yükseldi. Okul dışı hayatımda sosyalliğimden kaybettim. Çünkü iletişim olmadığı için buluşamıyordum genelde milletle. Ailemle falan iletişimim arttı. Günde kaç saat kullanıyorsundur sosyal medyayı tahmini? Yani 2 saat Instagram kullanıyorumdur bence. 2 saat. Aynen. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Çok kullanıyorum. En çok kullandığın sosyal medya uygulaması nedir? Instagram. Instagram. Peki başka hangilerini kullanıyorsunuz onun yanında? Kullanmıyorum. Sadece Instagram var. Sadece Instagram. Günde kaç saatinizi alıyor Instagram? Çok. Çok. Vallahi çok fazla. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması nedir? TikTok olabilir ama TikTok başlamayacağım şimdi çok. Instagram ya. Instagram. Olay Instagram ya. Birinci sırada. Birinci sırada Facebook, Facebook var. aynen Yaşlılardan öyle. dolayıdır. Türkiye'de birinci sırada hangisi vardır? Tahminin. Türkiye'de ne var? Telegram vardır Türkiye'de. Telegram da var. Sıralarda Ben o da. kullanmıyorum. İlk onda o da. Türkiye'de birinci sırada WhatsApp var. %90. Olabilir biliyor musun? WhatsApp kesinlikle olabilir. Peki sana yarın sosyal medyayı bırak desem yapabilir misin? Yapamam. Başarabilir Hayır misin? başaramam. Evet. Mümkünatı yok. Teşekkür Sizleri ederim. seviyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Görüşmek üzere.